Bir tane daha arazi çekebilir miyiz? Lütfen. Lütfen. Bir tane daha arazi. Lütfen. Çünkü yeterince görmedik. %70 bence başarılı bir oran değil. Teşekkürler Arena. Teşekkürler Arena. Merhabalar herkese. Demigods kanalına Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oynanış içeriğiyle birlikteyiz. Bugün oynayacağımız deste Abzan Yuna. Evet, destemiz Abzan destesi ve Yuna kartı etrafında şekilleniyor. Yuna gördüğünüz gibi kendi turumuz esnasında Yuna ve diğer enchantment olan yaratıklar hem trample kazanıyorlar, hem yaşam kazanıyorlar, yaşam kazandırma kazanıyorlar, hem de ward 2 oluyor. Ward 2 bildiğiniz gibi koruma demek oluyor. Yani onlara dokunabilmeleri için en az 2 mana ödemeleri gerekiyor. Ve bizim turumuzun sonunda mezarlıkta bulunan herhangi bir enchantment'ı savaş alanına geri getirebiliyoruz ama finality counter oluyor. Yani ölürse oyundan tamamen ihraç edilmiş oluyor. Ama tabii çok güçlü bir özellik. Bu da demek oluyor ki biz bazı enchantment'ları mezarlıkta istiyoruz. Onlardan ilki Summon Bahamut dediğimiz kart 9 mana karşılığında oynanıyor. 4 turda kendine ait özellikleri var. Birinci ve ikinci turda rakibin arazi olmayan bir büyüsünü yok ediyor. Üçüncü turda 2 tane kart çekiyor. Dördüncü turda da bizim kartlarımızın toplam mana karşılığı kadar hasar verebiliyor. Gerçekten inanılmaz güçlü bir kartımız. İkinci kartımız Summon Knights of Round. İlk 4 turunda bize 3 tane 2/2 pul yaratık yaratıyor. En son 5. turda ise bütün yaratıklarımız +2/+2 sayaç kazanıyorlar ve onun üzerine ölümsüzlük kazanıyorlar. Zaten kendisi de 3'e 3 ama ölümsüz bir kart. Yine yeni kartlarımızdan Summon Primal Odin kartımız var. Primal Odin 6 mana karşılığında oyuna giriyor. Primal Odin ilk girdiğinde rakibimizin herhangi bir yaratığını öldürüyor. İkinci turda eğer rakibe savaş hasarı verirsek oyunu kaybetmesine neden oluyoruz. Yani oyunu kazanmış oluyoruz. Üçüncü turda da biz 2 kart çekiyoruz. Hem biz hem de rakibimiz 2 hayat puanı kaybediyor. Bir diğer summon'ımız Titan olan kartımız. Summon Titan. Burada gördüğünüz gibi ilk oyuna girdiğinde 5 tane kartı öğütüyor. İkinci turda bu bütün öğütülen mezarlıktaki arazi kartlarını savaş alanına geri getiriyor. Üçüncü turda da arazi sayısı toplamı kadar +X ve trample eklememizi sağlıyor. Son yeni kartımıza gelirsek de Summon Fenrir olacak. Summon Fenrir ile 3 mana karşılığında ilk oyuna girdiğinde bizim basic bir araziyi savaş alanına koymamızı sağlıyor. İkinci turda herhangi bir yaratık oyuna girerse onun +1/+1 sayaçla oyuna girmesini sağlıyor. Ve eğer olan yaratıklar arasında en güçlü bizimki ise 3. turda da kart çekmemizi sağlıyor. Bunlar daha sonra da kendilerini feshediyorlar diyelim. Summon'lar böyle belli bir süre sizinle kalıp ondan sonra giden kartlar. Bunlar gördüğünüz gibi 3 tur bizimleler. Bu 4 tur bizimle, bu da 5 tur bizimle. Tabii bizim Yuna'yı her zaman sahip olmamız gerekiyor. Böylece bunları geri getirebilelim. Onu da yapabilecek kartlardan bir tanesi Overlord of the Belmork. Overlord hem bizim istediğimiz kartları, bu enchantment kartlarını mezarlığa koymamıza neden olabilir. Hem de Yuna'yı gerekirse bulmamızı sağlayabilir bize. O yüzden o önemli bir kart. Burada Beanstalk'la Overlord'u biliyorsunuz zaten. Bunları hem bizim kart çekmemizi sağlayacak hem de Overlord bizim hızlanmamızı sağlayacak. Overlord diğerini de biliyorsunuz. Bunlara çok fazla girmiyorum. Virtual Persistent, Leyline Binding bunlar hep bildiğimiz kartlar. Yine Bitter Triumph'da bir öldürme büyüsü ama bizim elimizdeki kartlardan bir tanesini mezarlığa atmamızı da sağlıyor. Dolayısıyla Yuna etrafında şekillenmiş ve yeni summon olan kartların kullanıldığı toplamda 6 tane yeni kartın olduğu bir deste. Çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bizde ne kadar güçlü olduğunu hadi bakalım gösterelim oyunlarda. Okey Mateo. Bir sonraki rakibimiz. Bakalım başlayalım. Biz başlıyoruz. Elimizde Beanstalk var, Fenrir var, güzel, Yuna var. Gayet güzel bir başlangıç. Portico diyelim. Bitter Triumph. Elimizde siyah yok zaten. O yüzden sen gidebilirsin sanki. Yine bir Portico mu yoksa Beanstalk mu? Evet tamam. O zaman Beanstalk diyelim. Kart çekelim bakalım. Bir Overlord daha fena değil.
Şimdi durumlar. Forest'ı koyalım. Fenrir'i koyalım. Hızlanalım biraz. Derken Reclamation 2. Güzel. Forest'ı koyalım. Fenrir'i koyalım demiştim. Fenrir'i koyalım. Arazimizi de koyalım. Ondan sonra yine Portico var elimizde. O da tapped olacak. Yapacak bir şey yok. Fenrir'i de öldürecek. Güzel. 2 tane üst üste Reclamation. Güzel. Böyle. Umarım hoştur oynayan için. Portico diyelim. Verge. Hayır, ihtiyacımız yok artık. Overlord diyelim. Biraz bloklayacak full yaratıklarımız olmuş olsun. Çok fazla başka bir kartımız yok zaten. Bir sonraki turda Thicket deriz. Summon'ı geri getiririz. Bence burada önemli olan bir an evvel bizim rakibi sindirmeye çalışıyor olmamız diye düşünüyorum. Thicket diyorum. Yuna diyorum. Ve Yuna'nın şu an Ward ikisi var. Yani dolayısıyla zaten Yuna'ya herhangi bir şey yapamayacaktır. Beanstalk mu desek acaba ya? Beanstalk diyelim, kart çekelim. Summon. Çok güzel. Keşke sen burada olmasaydın da mezarlıkta olsaydın çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde deneyeceğiz. Bu da Timur destesi mi acaba ya? Timur ne oynuyorsun acaba? Ballot 4 hayat kazanacak. Bunun girmesiyle oyuna. Bir menamız açık. Bir arazimiz daha var. 6. Bu da 7. arazi demek oluyor. Aslında Overlord'u da bu şekilde kullanabiliriz demek oluyor. Overlord diyelim. The Beanstalk bir Portico daha. Neyse, burada önemli olan Portico'ların sayısının azalmış olması. Yoksa Portico'dan başka bir şey çekmiyoruz gibi bir durum var. Geri gönderebileceği bir büyü olabilir. Ama şu an Overlord'a tabii ki dokunamaz. Yunan'ın da savaş alanına gitmesine gerek yok çok fazla. Zira 4'e 4 olduğu için geçmeyecektir. Yuna Fenrir'i getirsin. Bir arazi daha koyalım. O da son basic arazimiz zaten. Ondan sonra da Summon'ı koyabiliriz. 8 arazimiz var şu an. Assault. Assault bayağısını öldürecektir peki. Ama hepsini öldürmeyecek. Elimde Leylan var Assault için. Çok o yüzden beni çok fazla etkilediğini söyleyemeyeceğim. Ne var mezarlıkta? Pek bir şey yok. Bunu oynasak mı? Acaba? Veya gerek yok. Direkt Leyline diyelim. Bir kart çekelim. Ondan sonra seni alalım. Sonra diğer Fenrir'i koyalım. Diğer Fenrir'le... Ha, doğru. Artık kartımız kalmadı. Onu unuttum. O zaman savaşa gidebiliriz. İkisiyle de hayat kazanırız en azından. Yuna her ne kadar onu öldüremeyecek olsa da o da Yuna'yı öldüremeyecek. Dolayısıyla pek bir kaybımız yok. Ona kadar düşürdük. Tekrar leyline yapabiliriz. İşin kötüsü mezarlıkta herhangi bir şeyin olmaması. Dolayısıyla Yuna onu getiremedi ama olsun. Bakalım Ballad dışında yine bir tane olabilir elinde. Ugin. Peki. Peki. Ugin ona hayat kazandıracak tabii ki. Böylece 13'e çıkmış olacak. Ama şu an tap out oldu zaten. Dolayısıyla bizim şunu yapabiliyor olmamız lazım. Leyline diyelim. Bir kart çekelim. Şu Ballad'ı bir alalım elinden. Ondan sonra da atak yapalım diyecektim. Gerek kalmadı. Bayashi bir sonraki rakibimiz.
Bakalım kendisi ne oynuyor? Biz başlamıyoruz. Elimizde Portico var, Fenrir var, 3 tane Yuna. Yok, olmaz. Peki, Barrier Triump'lardan bir tanesini gönderebiliriz. Portico deriz, başlarız. Sanctifier. O zaman bir hayat kazanma destesine karşıyız. Forest. Yok, sanmıyorum. Çünkü şu an elimizde zaten 4 tane menamız var. Daha fazlası gerekmeyebilir ama bu Red destesine benziyor derken Voice of Victory'yi gördük. Voice of Victory bizim istemediğimiz kartlardan bir tanesi ama yapacak bir şey yok. Up the Beanstalk diyeceğiz bu sefer. Bu seferlik öyle yapacağız. Barrier Triumph'ı bir sonraki turda kullanabiliriz. Hem de Summon'ı çekmiş olduk. Böylece Barrier Triumph'la Summon'ı geri gönderebiliriz. Peki. Bu da o zaman Serafin destesi. Böylece Bartolomeo ile hepsini öldürecek ve Bartolomeo ile maçı kazanacak. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada bizim öldürmemiz gereken kart Bartolomeo olacak. Voice of Victory değil. Bu Summon'ı gönderip ondan sonra evet. Güzel. Barrier Triumph'ı şimdi kullanmak zorundayız maalesef. Bildiğiniz gibi başka türlü oyun oynayamıyoruz. Voice of Victory yüzünden rakibin turu esnasında oynamamızı engelliyor bizim Voice of Victory. Bu neymiş? Sacrifice this creature. Up the Beanstalk gidecekmiş. Peki. Up the Beanstalk gitsin. Bir 4 hasar daha alalım. Hayat kazanıyor ama hayat kazanması çok önemli değil benim için. Çünkü bir turda baya bir hayat kazanma şansına sahip olabiliriz biz. Overlord diyelim, biraz rakibi durdurabilecek cool yaratıklarımız olsun en azından bir iki tane. Sonra da Yuna'yı koyup Summon'ı geri getirelim. Ondan sonrasına da bakalım rakibimiz hala oyunda kalmak isteyecek mi? İstemeyebilir yani. Zira. Voice of Victory gidiyormuş atak yapmaya. Peki 2 tane hayat kazanıyor. Biz 9'a kadar ineceğiz. Şöyle yapalım. İkisiyi de bloklayalım. Muhtemelen elinde bir tanesini öldürecek kart vardır diyecektim. Yokmuş. Sephiroth gelmiş oldu. Peki. Evet. Burada önemli olan ayakta kalıp kalamayacağımız şu an itibariyle. 8 hasar ve 7'ye kadar düştük. Evet. Yuna. Yuna bizi buradan kurtar lütfen diyelim. Atak yapalım. O da 32'de. Çok da pek bir onu zorlayacak bir durum yok gibi ama Summon biraz pull yaratıkların sayısını arttırsın. Ondan sonra da atak yapıp biraz kazanalım. Beamstalk gelecektir. Nesting Bot. Bu atak yaparsa onu bloklarız. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Atak yapmayacağını tahmin etmiştim. Seninle gidelim kesinlikle. 3-5 aslında Yuna'yı öldürebilir. Yuna'yı öldürmesine izin vermiyor olmamız gerekiyor. Burada 4'ten fazla yaratık ölürse o zaman Sephiroth'un da değişmesi durumu söz konusu. Flying bir yaratığa dönüşüyor. Onu da istemiyoruz. Dolayısıyla Summon'la gidelim sadece. Summon çünkü öldürülemez. En fazla biz onun yaratığını öldürüp biraz da hayat kazanmış oluruz diyeceğim. Sephiroth yine 9'a kadar düştük. Tabii Sanctifier. Fena değil. Up the Beanstalk diyelim. Fenrir mi desek ya? Fenrir diyelim o zaman. Fenrir bir kart daha çeksin. Bir de seni de koyalım. Ondan sonra bir Up the Beanstalk daha koyalım. Sahaya. Bir kart daha çekelim. Portico geldi. Olur olmaz yerlerde Portico geliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama bir sonraki tur hem Summon'la hem diğer Summon'la yani Fenrir'le atak yapabiliriz Amalia. Amalia da hayat kazanacaktır.
Sephiroth'la atağa gidemiyor olması önemli olan benim için şu an itibariyle. 5'e 5. 4 yaratığın ölmesi gerekiyor Sephiroth'un onu yapabilmesi için. Derken muhteşem bir kart çektik. Beni korkutan tek kart vardı burada zaten. O da Leyline. O da Sephiroth. Sephiroth'u oyundan alırsak artık herhangi bir şeye gerek kalmıyor dediğim anda. Evet, bir sonraki rakibimizle maça başlayalım. Biz başlıyoruz. Elimizde Yuna var. Portico var. Tamam. Bence fena bir başlangıç değil. Özellikle biz başlıyorken bayağı iyi. Mortuary kalsın. Mortuary'de. Her ne kadar yeterince büyü olsa da Yuna için 5. menaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla Verge diyelim, Overlord diyelim ve bekleyelim. Evet, bayağı işimize yarayan kartları öğütmüş olduk. Olsun, 2 tane arka arkaya Beamstock kötü oldu bizim kart çekmemiz açısından. Ama yapacak bir şey yok. Mortuary'i koyalım. Neymiş görelim. Zira Leyline'ı şimdi kullanamayacağız. Dragon Hunt. Peki. Evet, bir Cycling destesi derken Oculus'u görmüş oldunuz. Oculus'u kesinlikle kendi yaratığını öldürdü. Peki. Yani hayır diyemiyorum. Bu durumda Titan. Titan olsun sanki. Fena değil. Oculus'u koyacaktır. Onu da artık Leyline yapmamız gerekiyor. Tersa. Tamam. Tersa da sıkıntı değil. Yine kart çekecek. Winter Night Stories. 3 hasar alıyoruz. Olsun. Backstreet'i koyalım. Backstreet'i koyalım. Fenrir. Fenrir mezarlıkta bizi bekleyebilir. Bence onda bir sakınca yoktur. Overlord'un 2 tane sayacı kaldı. O da ondan sonra maça girecek. Ama burada bence önemli olan Croft. Peki. Burada Helping Hand var mı? Sıkıntı o. Helping Hand var ve Oculus'u geri getirirse o zaman Leyline Binding'i onun için kullanırız. Yoksa Tersa için kullanırız. Ee, bekleyelim. Evet. Fenrir geliyor sadece. Tamam. Hasar alalım. Sakınca yok. Bakalım Helping Hand buldu mu? Veya Recommission. Tamam. Bunu Oculus'u Leyline yapmamız çok daha mantıklı bizim. Bu çok daha büyük bir problem bizler açısından. Güzel. O zaman Yuna diyelim. Yuna bize Fenrir'i mi getirsin? Fenrir'i getirsin. En azından bloklayabilecek bir yaratığımız olmuş olsun. Beyaz menayı koyalım. Şu an 6 menamız var. Bence Titan'ı koyabiliriz artık sanki. Gerçi bir tane var ama 5 tane de öğütecek. Belki daha fazla kart bulabiliriz. Aynı zamanda Reach ve 7'ye 7 bir yaratık. Dolayısıyla neden olmasın? Belki elinde ne vardır diye düşünüyorum. İkinci bir tersa. Peki. Sadece loot yapmak için, elindeki kartları değiştirmek için yapılmış bir şey. Zira tersa legendary bir yaratık. Inti Proft. Peki. Alt hasar alamayacağım maalesef. Hiç kusura bakmasın. Fenrir'i vereceğiz ona. Öldüremeyecek ne de olsa. Çok önemli değil. Biraz hayat kazandıktan sonra tekrar oynarız. Inti. Tamamdır. Cottage. Peki. Overlord diyorum. Şansımı Overlord'dan yana kullanıyorum sanki. Yuna'yla bir şey yapmayacağım için gidelim savaş yapalım.
Bunu bloklamak için kullanmak istediğimden emin değilim. Zira Overlord da geri gelecek zaten. O yüzden 2 tane bloklayacak yaratığımız olacak. 2 tane Overlord'umuz olacak. O anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hele bir de kart çekeceğiz şimdi Up the Beanstalk'la birlikte. Ve bakarsınız başka bir Leyline çekeriz. Başka bir Leyline de çekersek onu bu sefer tek mana karşılığında oynayabiliriz diyecektim. Başka Overlord geldi. Peki bekleyelim. Tersa Inti, tabii Inti'nin +1/+1 özelliği var burada. Kart çektikçe biraz büyüyecek. Dolayısıyla 7'ye 7 ve trample şeklinde oldu. O yüzden ikisini birlikte verelim bakalım 10 hasar verebilecek mi? Burada aslında tabii ama bu sorcery. Bunu ancak daha sonrasında yapabilir. Onun yapmasında da herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum ben. Peki. Rakibimiz bizi beğenmedi. Pantagruel. Peki. Başlayalım. Elimizde 3 tane tap arazi var. Ondan sonra Beanstalk var. Yani biraz sıkıntılı bir el. Çok yavaş. Bakalım. Fenrir güzel ama dediğim gibi hala yok. Cottage yeter. Artık çok fazla tap arazi bizim işimize gelmiyor aslında. Peki Portico gelmedi. Tap olmayan bir arazi. Bir Triumph kalsın. Böylece Sam'ını mezarlığa gönderebiliriz. Kesinlikle ihtiyacımız var böyle bir şeye. Dream Still and Oil. Burada Sam'ını zaten gönderdik galiba. Hayatımızdan çıktı gibi. Gerçekten mi? İlginç. Gerçekten ilginç. Portico diyeceğiz. Başka bir şansımız yok zaten. Plains kalsın. Beanstalk diyelim. Çok şaşırdım yani Summon's'ı göndermemiş olmasına. Gene elimizde sadece bir tane siyah var. Dolayısıyla bilmiyorum ne yapabileceğimizi. Ama bence Overlord'u kullanalım. Buradan kart da çekelim Beanstalk sayesinde. Mardu destesi ama elinde kart mı yok acaba? Ve 4 tane arazi. Şu an 5 tane arazi var. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Gerçekten inanılır gibi değil. Dolayısıyla Yuno'yu oynamamız için hiçbir neden yok. Bundan sonraki turda oynamamız gereken Seize. Peki. Mantıklı bir kart bizim destemize karşı. Ama tabii o istediği kartları bulamadı. Çünkü bizde sadece Heist. Peki. Burada Yuno'yu alacaktır elimizden. Muhtemelen. Ben onu almasını beklerim. Summons'ı da alabilir bu arada. Elinizde Leylines'ın olması güzel. Onun dışında evet Yuno'yu aldı. Peki. Bir tane daha Bitter Triumph geldi. Verge diyelim. Overlord diyelim. Bir daha kart çekelim bakalım. Virtue of Persistence. Evet. Tamam. Decline. Yani oynarsa Yuna'yı Leyline yapabiliriz. Gerçi onun turunda yapamayız. Bizim turumuza geçtiğinde yapmamız gerekiyor. Onun ama bir enchantment'ı yok. Mezarlıkta geri getirebileceği. Dolayısıyla çok da mantıklı bir kart değil onun için aslında. Ama almayı tercih etti. Yapacak bir şey yok. Evet bir arazi daha. Overlord diyelim en azından kendimize bir kart çekelim. Ve kendimizi savunabileceğimiz kartlarımız olsun. Pool yaratıklarımız olsun. Savaş alanında. Bundan sonra da Overlord gelecek işin içerisine. Hala Bitter Triumph açık. O da güzel bir şey bizim için. Koyduğu herhangi bir yaratığı öldürüp Summon'ı geri gönderebiliriz diye düşünüyorum. 6 mana. Ne oynayacaksın acaba? Merak içindeyiz. Temporary Lockdown. Peki buna yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bunu Leyline Binding ile uğraşmam açıkçası. Ne yapacağımı sanmıyorum. O zaman Overlord diyelim. Overlord bize Leyline Binding'i ucuzlatmış olsun. Evet.
Şimdi artık tek mana karşılığında Leyline Mining'den yararlanabiliriz. Ve Overlord da bir sonraki tur oyuna dahil olacaktır. Bakalım Overlord'u öldürecek mi? Ne oynadığına da bakmamız lazım. Yani kartların hepsi Mono Black kartı ama burada renklere gelince Mardu görüyoruz. 3, 6, 7, 8. Summon'ı oynayabiliriz. Summon'ı oynadığımızda farklı bir güne başlamış oluruz. Bakalım ne oynuyoruz. Bir heist daha bulabilir. Summon'ı alabilir. Peki. Evet. Yapacak bir şey yok. Burada yapabileceğimiz bir şey yok ama lockdown'da gidiyor. Lockdown gidince biz bir kart çekeceğiz. Dolayısıyla bizim biraz işimize yarar bu durum. Leyline. Peki. Bir Beanstalk daha koyalım. Ondan sonra Overlord'u koyalım. Böylece 2 kart daha çekelim. 2 kart çekelim. Fenrir. Yok yani arazi dışında her şey gelmeye teşneymiş. 2 tane kartı göndermemiz gerekiyormuş. Fenrir'i gönderebiliriz. Virtue Persistence'i gönderebiliriz. Bakalım elinde başka ne var? Pantagruel. İlginç bir kontrol destesi ama bundan sonraki turda Summon'ı koyacağım. Eğer o Yuna'yı koyarsa Kaya. Oo. Peki. Kaya bizim için biraz problem bir kart. Çünkü Overlord'u alacaktır. Peki. O zaman yapacak bir şey yok, Summon diyeceğiz. Hala bir arazi bulamadık ya. Yani bazen de olay şaka gibi. Ortico. Bir arazi daha, tamam. Beamstock gidebilir. Evet, burada Kaya yine -3 yapabilir. -3 yapıp -3 yapabilir. -3 yapıp Summon'ı kendi tarafına çekebilir. Onun dışında pek bir şey yapamaz diyecektim. Inevitable Defeat. Ki yapabiliyormuş. Demek ki biz hayat kaybediyoruz. O hayat kazanıyor. Bir Yunan'ımız daha olabilir yani. Bizim aslında 4 tane var ama bilmiyorum. Nasıl uygun görürse bizim destemiz. Kendisi bu konularda bizden daha iyisini bilir. Bir atak yapalım bakalım. Kaya'yı öldürmeyi deneyelim. Hatta Leyline da diyelim. Kart çekelim, kart çekelim. Yuna dışında her kartı gördük maşallah. Peki. Ne aldık? Kaya'yı öldürebildik. Şimdi 4 tane 7-8 tane arazimiz var. Bahamut'u direkt koysak. Bahamut'u koysak pek bir şey olmuyor. Onun yerine Overlord'u mu koyalım? Onun yerine Overlord'u koyalım. Overlord yine tetiklesin. Bir Overlord daha. Bir Titan daha. Peki. Tab araziyi koyalım. Araziye ihtiyacımız yok. Artık yok. Yuna'ya ihtiyacımız var. 18 kartımız kalmış. Yani Yuna'yı görmeden herhalde bitireceğiz oyunu. Demek ki bir taneymiş bizim Yuna hakkımız. Onu da harcamış olmuşuz. Böyle gözüküyor. Yani Yuna'yı geri getirsek bir sürü kartımız olabilirdi ama şu an itibariyle öyle bir şansımız yok. Bakalım Yuna. Evet, Yuna oynayacak. Geri getirebileceği ne kart var diye düşünüyorum. Temporary Lockdown var. Catrimos varmış. Peki. Catrimos'u alalım oyundan. Temporary Lockdown'u koyacak çünkü. Catrimos'u bir alalım. Temporary Lockdown'u koyacak. Overlord hala ateşli olmuş olacak. Overlord hala bizden biri olacak. Temporary Lockdown'u koy. Up the Beamstock'ları al. Bu da aslında benim biraz da işime de yarar. Neden derseniz. Çünkü artık bazı kartları evet, seni öldüreceğiz. Bahamut'u göndereceğiz.
Yuna'yı koyacağız. Ondan sonra atak yapacağız. Bakalım. Evet. Hmm, sanıyorum Bahamut daha iyi. Bence öldürmemize gerek yok. Lockdown kalsın. Daha fazla kart çekmeyelim. 15 tane kartımız var. Sunfall varsa yandık. Onun dışında durumumuz fena değil bence. Zaten burada bahsettiğimiz 15, 17, 19, 22 hasar var. Yani bir şey bulması gerekiyor diyecektim. Peki. Peki. Yuna var. Yuna var orada, evet. Tamam. O zaman buna yapacak pek bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz. Hangisini gönderecek bakalım. Yuna'yı gönderecektir. Yuna elimizde de var. Peki. Kaç tane daha kartı kaldı? Bizim 15 tane kartımız kaldı. Yunaların hepsi gitti. Peki. 4, 7, 10. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Titan diyoruz. 7'ye 7. Evet, bayağı yaratığı dışarı atmış oldu sağ olsun. Ve Overlord diyoruz. Evet ve bekliyoruz. Titan tabii bir sürü arazi geri getirip bize önümüze koyacak. Bakalım şimdi öldürmek için nesi var? Yine bir Deadly Cover Up varsa pek de bir şansımız kalmıyor. Catch Mouse destesi için tamam. Aklazot bir işe yaramaz bir kart. Catch Mouse da işe yaramaz bir kart. Catch Mouse'u alalım elimize. Kart çeksin bir tane. 20'ye düştü. Evet, biraz daha hızlanarak öldürmeye çalışmamız gerekiyor. Bütün kartları geri döndürdük. 6 tane kartımız var. Virtual Persistence kalacak. Her şey kalacak. Her şey kalacak. Yani başka bir şansımız yok zaten şu an itibariyle. Seni öldüreceğiz. Önemli değil. Burada 2 tane arazimiz var. Bundan sonraki turda direkt gidip öldürebileceği Overlord diyeceğiz. Peki. 7'ye kadar indirdik. Bir tane daha Overlord diyeceğiz. Ve bakacağız duruma. Hala koyabiliyor muyuz seni? Ha, impending olarak koyabiliyoruz. Impending'de çok bekleriz. Çok beklemek istemiyorum açıkçası. Bakalım hangi kartları var. Burada Titan bu arada bize artı X artı X verecek. Bütün arazilerimizin toplamı kadar ki o da çok kolay bir şey değil. Altından kalkması diyecektim ki rakibimiz yenemeyeceğini anlamış oldu ama neredeyse kendimizi öğütüyorduk. Yakabu bir sonraki rakibimiz. Bakalım kim başlıyor? O başlıyor. Tamam. Elimizde en azından Overlord ve Yuna var. Fena bir başlangıç değil ama arazilerin geliyor olması lazım. Leyline Binding hayır. Araziye ihtiyacım var. Arazi geliyor olması lazım bize sürekli. Evet. Sonunda bir tane arazi geldi. Teşekkür ederiz oyuna. Bunu bize bahşettiği için. Overlord diyelim. Sonra evet, bizim başlamış olmamız ve elimizde Yuna olması çok olayı değiştirdi. Başka bir boyuta taşıdı. Overlord diyelim. Bir arazi daha koyalım. Sonra da Forest diyelim. Ondan sonra Yuna'yı koyalım. Yuna'yı koyduktan sonra da Overlord'u geri getirelim. Ondan sonrasına bakalım. Amalia. Peki. Yani istediğimiz şekliyle oyun başladığı zaman karşının bize çok fazla ayak uydurmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum.
Peki Overlord Yuna. Hadi bakalım. Yuna oyuna girdi. Overlord'u geri getirdi. Overlord da bize 6'ya 6 ve 2'ye 2'lik 3 tane yaratık eklemiş oldu sahaya. Yani 3 tane menası olan Yakabu'nun bu duruma çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bakalım. Bir arazi daha gelirse Odin'i koyarız diyecektim. Gerek kalmadı. Evet, Garcino bir sonraki rakibimiz. Ve biz başlıyoruz. Elimizde Beanstalk var. Güzel bence. Portico diyelim. Devam edelim. Mesmor kalsın. Ticket'i koyalım. Up the Beanstalk diyelim. Bir başka Coristal Color destesi daha bizlerle birlikte. Ben gene de Beanstalk'u kullanma taraftarıyım sanıyorum. Çünkü kart çekmemiz gerekiyor kesinlikle. Daha Coristal Color'ı görmüş değiliz. Yani Coristal Color'la oynadığınız maçlarda ikinci turda Coristal Color görmediğimiz oldu mu? Gerçekten sorduğum bir soru bu herkese. Yani çünkü bunun ihtimalinin ben çok düşük olduğunu düşünüyordum ama yani her oynadığım maçta ikinci turda Coristal Color görmek, yani artık destenin iyi kötü güçlü olmasını geçtim. Ben böyle bir kombinasyon, yani birinci tur Storm Chasis'tan ikinci tur Coristal Color, ben böyle bir şey görmedim gerçekten. İki tane Yuna var elimizde ama Yuna'nın geri getirebileceği bir enchantment yok. O yüzden Fenrir'i eğer olur da öldürmeye çalışırsa öldürmesine izin vermemiz gerekiyor. Into the Floodmaw. Peki. Evet. Bekliyoruz. Master's Rage olabilir. Başka bir şey olabilir. Master's Rage. Evet. Evet. 6-8 hasar. Güzel. Peki. Fenrir. Fenrir benim işime yaramıyor. Seni bir gönderelim. Ondan sonra Fenrir diyelim. Bir arazi daha koyalım. Savaş alanına 6 tane arazimiz var. Ama dediğim gibi savaş alanında herhangi bir Stone Chase Talent. Tamam. Bir tane daha mı? Into the Floodmaw. Stock up. Wild Ride. Peki. 5'e 2. Muhteşem. Evet, bunu bu şekilde absorbe etmemiz gerekiyor. 7'ye kadar düştük. Yuna. Fenrir. Seni koyalım. Bir kart daha. Bir tane daha Wild Ride var. 2, 5, 7 tane kartımız var. Overlord'u bulamadık. 16 kart içerisinde. Mesela yeşil Overlord'u bulmuş olsaydık hem Leyland daha ucuz olacaktı. Hem bizim daha çok işimize yarayacaktı. Onu bulamamış olmamız bizi biraz üzüyor açıkçası. Bakalım ne var elinde. Tek bir kartla yapamayacağı şeyler yoktur. 4 tane mana verip Talent'ı kullanabilir. Talent'ı kullanıp Floodmaw'ı geri getirebilir. Bunu yapmadı. Onun yerine 6'ya 3 oluşturdu. Peki. Evet. Bunlara yani kesinlikle bir şekilde Coristal Color'dan uzaklaşmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yuna'yı öldürürsen Yuna'yı öldürürsün. Çok önemli değil benim için. Ve summon diyelim. Summon da bu arada 4'e 4 olarak oyuna girmiş olacak. 3 tane de yaratık yaratmış olacak. Gidelim bakalım. Hasar vermeyi bir deneyelim. Oluyor mu? Evet. Yuna'mız var bir tane. Leyline
Miss Mord'u koyarız herhalde. Bundan sonraki turda 6'ya kadar düştük. Swisswear. Peki. Tak yapacak mısın? Bu turu yapmayacak. Pekidir. Ne alacaksın? Monster's Rage. Titan. Evet. Sonunda. Gerçekten sonunda. Portico diyelim. Street'e gerek yok. Overlord diyelim. Overlord biraz göndersin. Yuna diyelim. Yuna'yla bir Yuna daha çektik. Sen mutlaka gitmek zorundasın. Bizim biraz hayat kazanmamız gerekiyor. Maalesef. Evet, Swisswear'ın üzerine Monster Rage'i koyacak. Onu artık anladık. Ama burada benim 6 tane yaratığım var. Onu kullanmayı bir şekilde başarırsak. To the Flood mu? Peki. 10 tane hasar verebilir mi? Evet, bir sonraki tur Virtue yapabiliriz. Leyline yapabiliriz. Leyline'ı kullanmayı aslında yapsaydık iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Evet, Monster's Rage. Monster's Rage kaç yapıyor onu? 6'ya 5 yapıyor. Peki. Ben şöyle, sen de 1, 2, 3 şöyle herhangi bir hasar almıyoruz. Hasar almıyor isek Yuna'yı koyalım. Kart çekelim. Bunu da koyalım. Bu üçüncü turda. Aa, gitme. Bırakma bizi. Evet. Hayır. Biraz daha iyi diyelim. Mortuary ile biraz bir şeyleri almayı deneyelim bakalım. Overlord'la da belki Yuna'yı buluruz. Summon. Hayır. Sanırım yine de Plains'i koyacağız. Çünkü zaten elimizde başka bir şey yok. En mantıklısı Overlord'u kullanmak olabilir. Tiny Bones joins up. Tamam, Kotaç gidebilir. Ortico geldi. Overlords diyelim. 4 tane arazi. 5 tane arazi burada. 2 tane burada, 2 tane de burada. 9 tane arazi 12 kartta. Peki. Gidiyoruz. Bakalım rakibimiz ne oynuyor? Orzhov. Aristokrat mı oynuyor acaba? Momentum Break. Tamam. Ticket'ı gönderelim. Bir ticket göndeririz. Bir ticket gelir. Bizim öyle işlerimiz. Leyline. Hayır. Başka bir şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum şu an itibariyle. Bounce destesi herhalde. Yani 3, 6, 9, 10. 14 kart içerisinde. Peki bir tane daha elimizden kart attırırsa Bitter Triumph'ı atarız herhalde. Pixie. Peki. Evet. Momentum Breaker'ı geri gönderecek. Ondan sonra Momentum Breaker'ı tekrar oynayacak. Ve bizim elimizdeki bütün kartları almış olacak. Zaten elimizde de sadece arazi vardı. Dolayısıyla çok da ağlanacak bir durumumuz yok gibi. Peki. Evet, Tiny Joins Up oynasın. Biz Bitter Triumph'ı gönderelim. Bir Verge daha geldi. Ticket'ı koyalım. Bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Daha fazla arazi belli bir süre sonra araziler bitecektir diye umut ediyorum. Ondan sonra belki oyuna geçebiliriz. 6, 10, 11. 15 kartta 11 tane arazi. Bundan bir önceki, iki önceki oyunda
15 kartta 2 tane arazi bulduğum için kaybetmiştim. Şimdi 11 tane arazim var. Bu da bir başarı olsa gerek. Verge diyelim, devam edelim. Leyline'ı flash özelliği olduğu için istediğimiz zaman kullanabiliriz. Ama yani nerede bu acaba up the beanstalk diye insanın sorusu geliyor açıkçası. Tamam. Sanctuary. Bakalım elimizdeki kartı atmak için ne var elinde diyecektim. Hopeless Nightmare çıktı. Pixie'yi alalım. Kirin olabilir elinde. Pixie'yi kurtarabilir. Öyle bir şansa da sahip. Online permanent olduğu için Sanctuary'ye dokunamıyoruz. Evet. Bekliyoruz. 2 hasarda Hopeless Nightmare verecek bildiğiniz gibi. Seni alalım. Kirin. Bekliyorum. Kirin'le Pixie'yi kurtarabilirdi. Kurtaramadı. İlginç. Overlord diyeceğiz ve bekleyeceğiz. Overlord ve en azından aktive olmuş olacak bir sonraki turda. 3 hasar daha alacağız şimdi. Burada da 4'e çıkacak. Dolayısıyla Momentum Breaker'la hayat da kazanabilir. Bundan sonra. Geri getirebileceğimiz Summon var. Primal Odin. Evet, Backstreet geldi. Güzel. Backstreet'i bir surveil yapalım. Elinde muhtemelen bir tane daha Momentum Breaker var. Portico, hayır. Yani gerçekten bir şey söylemek istemiyorum ama yani 6 tane 7 tane Graveyard'da var. 6 tane burada var. 13 tane kart. 18'de. 13 tane arazi. 18 kartta 13 tane arazi. Peki Overlord'u öldür. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Zaten elimde başka bir şey yok. Hopefully Sword. Peki. İnşallah bir arazi daha çekeriz. Çok isterim. Açıkçası. Evet. Bakalım. Rakibimiz de yavaş yavaş oynuyor. Böyle. Bizim çünkü yeterince problemimiz yok gibi. Bir de rakibimizi bekliyoruz. Overlord diyelim. Overlord'u oynayalım. En azından biraz yaratıklarımız olmuş olsun. Yeterince arazimiz yok tabii ki. Dolayısıyla impending şeklinde oynamamız gerekiyor. Maalesef. Bekleyelim. Vardır onun elinde öldürme büyüsü. Nowhere to run tabii ki. Bir tane daha vardır. Güzel. Güzel. Evet. Yani işte 4 menayla yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini 4 menayla yapabiliyorsunuz mesela. Ama bir tane daha arazi geldi. 20 kartta 7. 7 de burada 14 tane. 20'de 14. %70 oranında arazi çektik. %70. Halbuki 4 tane arazim olsaydı oyunu kazanabilirdim yani. Hı. Artık yorumlamayı gerektirecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Gitsin, atak yapsın, indirsin bitsin yani. Prince Charming peki. Heh. Neyi gönderebiliyorsun? Scry yapabiliyormuş. Peki. 4'e düşelim. Bir sonraki turda da zaten bitiyor oyun. Bir tane daha arazi çekebilir miyiz? Lütfen. Lütfen. Bir tane daha arazi. Lütfen. Çünkü yeterince görmedik.
%70 bence başarılı bir oran değil. Teşekkürler Arena. Teşekkürler Arena. OD. OD mi? İlginç. Peki. Evet, 2 tane arazimiz var. Üçüncüyü de eğer bulursak Overlord'u oynayabiliriz. O zaman farklı bir şeyler konuşuyor olabiliriz. Mortuary koyalım. Bakalım arazi bulabilecek miyiz? Bir tane daha Mortuary bulduk. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle Beanstalk'ı koymak zorundayım. Şu an için. Beanstalk'ı koydum. Devam edelim. Bir tap olmayan bir arazi verirsen diyecektim. Ama öyle bir şeyler çok fazla bir şey istemek olur bu oyundan. Elimizde Bahamut var. Onu Better Triumph'la gönderebiliriz. Önemli bir şey. Ticket geldi. Ticket güzel. Bence biz biraz hızlanalım. Çok önemli değil. Voice of Victory'yi her zaman öldürebiliriz açıkçası. Bence mana konusunda hızlanmamız çok daha bizim için elzem. Collector's Cage. Peki. Şimdi olay biraz tersine döndü. Voice of Victory +1/+1 ekleyecek. 2'ye 4. 2. 4 hasar aldık. Çok önemli değil. Bence. Zira bir triumph yapıyoruz. Discard diyoruz. Senden bir kurtuluyoruz. Ondan sonra seni koyuyoruz. Böyle. Ve Mortuary diyoruz maalesef. Surveil diyoruz. Bir başka bir tap arazi. Bu arazilerin hepsi tap bendeki galiba ya. O yüzden de pek bir şansımız olmuyor sürekli. Overlord peki. Overlord'un bir tanesini öldürebiliriz gibi geldi bana Titan. Titan bana çok mantıklı geldi şu an. Kartta çekeceğiz. Leyline da geldi. Güzel. Problemimiz Leyline Binding'in şu an tab oluyor olması. 1, 2, 3, 4 tane arazi var. Elves. Tamam. Şimdi Overlord'un yenisini de koyabilecek. Güzel. Onun için bayağı eğlenceli olduğunu söylemek lazım. Titan'ı mı öldüreceksin? Soul Partition. Peki. Peki anladık. Şöyle yapalım bir. Overlord'u bir kurtaralım. Ondan sonra biz kendi Overlord'umuzu kullanalım. Neden olmasın? Merge. Ve seni de öldürelim. Biraz daha hayat kazanalım. Peki. Şimdi Yuna'yı bulma zamanı. Yuna. Yuna'yı bulursak o bize Bahamut'u getirecek. Bahamut da her şeyi değiştirecek derken Elspeth gerçekten her şeyi değiştirir. Bu arada hepsi uçacak. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Bekleyeceğiz. Peki. Up the beanstalk. 3, 5, 7. 7'ye ancak bunu koyabiliyoruz. Bu hoş değil. Beanstalk diyelim. Bir kart çekelim. Arazi geldi. Peki. Fenrir diyeceğiz. Fenrir'le bir kart daha koyacağız. Sonra da Better Triumph'ı açık bırakacağız. Sanıyorum. Diğer Fenrir'i kullanamayacağım. Zira. Bakalım elinde bir Elspeth daha mı var? Pass to attackers. Tamam.
Seni bir bloklayalım öncelikle. Ondan sonra seni de discard diyelim. Gönderelim. Fenrir diyelim. Peki. Bir Yuna bulsak çok işimize yarar ama bulabilecek miyiz bakalım. Yuna bulamasak da Titan deriz. Titan bize 2 tane kart çeker. Bir tane daha Fenrir, bir tane daha Summon. Yuna. Yuna gitti. Yuna Overlord. Peki. Bir tane daha Fenrir diyelim. O zaman madem 6 tane kartımız kalmış. Seni de koyalım. Overlord'la savaşa da gidelim. Kaç tane arazimiz var? 3, 6, 9, 10, 13. Peki. Overlord'larımız bizim de gelecek. Yuna'yı arıyoruz biz. Yuna gelirse farklı bir şey olabilir. Salvager. Peki. Overlord. Tamam. Hemen Titan'la gönderebiliriz. Yes. Yes. Yuna. Yuna geldi. Tam da zamanında geldi. Teşekkür ederim. Vertigo. Vertigo da güzel. Seni de koyalım. Waste. Hayır. Artık yeter. Sanki arazi konusunda. Sanki yeterince doyum noktasına ulaştık diye düşünmek istiyorum. Fenrir'i öldürebilir. Herhangi bir sakıncası yok. 9 tane hayat kazanacağız. Bunun yanında hangisini getireceğiz geri? Onu düşünüyorum. Peki. Peki. Elinde pek bir şey kalmadı. Summon diyelim. Kart çekelim. Kart çektik. Kart çektik. Gerek kalmadı. Ve Yunan'ın gücü tekrar ortada. Scotty T. Son rakibimiz Scotty T. Bakalım yenerek bitirebilecek miyiz? Hayır. Bu daha mantıklı sanki bizim için. Elimizde hangisini göndermek gerekir? Verge gönderebiliriz. Şu an yeterli olur bize bunların üçü. Verge sen bir git. Biz bir Portico diyelim başlayalım. Crystal Cutter mı gene? Portico dedik başladık. Peki ticket geldi. İhtiyacımız var yani 5 mana olması gerekiyor en nihayetinde. Sleight of Hand. Evet o Crystal Cutter'ı bulmadan bizim Overlord'u koymamız gerekiyor savaş alanına yoksa sıkıntı çekeceğimiz bir garanti gibi. Diyelim Summon çok erken geldin. Erkencisin. Evet bakalım. Vivi. Evet. Bir return keşke bir an evvel olmuş olsaydı. Maalesef yoktu. Vivi bizi öldürür tek oyunda bence Master Rage. Peki 4 mana demek bu. 19 hasar verebilir yani Vivi. Çok sıkıntı değil onun için. 2 3 stock up. Nefio Vivi şu an 5 tane daha mana sağlayabiliyor. Bakalım o 5 manayla bizi öldürebilecek mi? Yani o kadar kartı var mı? Storm Chaser Talent. Peki. Evet 5 mananın bir tanesi gitti. 4'ü kaldı. Bekliyoruz. Storm Chaser Talent için kullanırsan hoşuma gider diyecektim. Tamam. Vivi.
Bir Monster Rage daha. Yani gerçekten. Peki. Leyline diyoruz. Bir tanesini tetikliyoruz. Seni alıyoruz oyundan. Bir Triumph'ım var. Dolayısıyla bekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Overlord diyebilirim. Overlord'la belki kart bulabiliriz. Virtue geldi. O da fena değil. Yuna. Hayır, Yuna yok. Yuna maalesef burada değil. Böyle yapıp ona çıkartabiliriz kendimizi. Bir şekilde hayatta kalmayı deneyebiliriz. Ama yani tabii Vivi yani. İnanılmaz bir kart bu. Vivi olmadığı sürece şansımız var diyecektim ama yani neyse ki başka bir şey bulamamış. O zaman biz Yuna mı yapıyoruz? Sanki bizim Yuna zamanımız gelmiş gibi ya. Yuna yapıyoruz. Yuna ile kart çekiyoruz. Bir arazi daha geldi. Tamam, Yuna bize Leyline'i getirmek zorunda. Leyline da Vivi'yi almak zorunda. Başka bir şansı yok bunun. Bir sonraki turlarda artık biraz daha fazla şansımız vardır diye düşünmek istiyorum. 7 tane arazimiz var. 8 olsaydı summon yapabilirdik. Burada Better Triumph'la Bahamut'u gönderirim diyecektim. Gerek kalmadı. Scotty anladı durumu. Bence oynaması keyifli bir desteydi. Yuna gerçekten çok güçlü. Özellikle yani summon'ları bir şekilde mezarlığa attıktan sonra onları geri getirebiliyor olması ve bu kartların zaten başlı başına çok güçlü kartlar oluyor olması. Burada Fenrir dışındakilerin hepsi inanılmaz güçlü kartlar. Bizim problemimiz çok fazla tap arazinin olması. Muhtemelen burada Backstreet, Cottage, Mortuary var. Ondan sonra Portico var. Ticket'te 2'den fazla kartınız varsa o da tap olarak giriyor. Dolayısıyla 2, 4, 6, 10, 13 tane. Bunun çok fazla yavaşlatıyor oyunu. Kimi zaman arazi çekmekte zorlandık. Kimi zaman sadece arazi çektik. O maçı artık sizler de görün diye koydum. Gerçekten arenanın kendini bana sildirmek için zorlattığı zamanlar yaşadık diyebilirim. Ben keyif aldım ama destenin yarışmacı olduğunu söylemekte güçlük çekiyorum. Çünkü zira Crystal Cutter 2 mana karşılığında her istediğini yapabiliyor. Onlar 3 manayla oyun kazanabiliyorlar veya bounce desteleri 2-3 manayla oyun kazanabiliyorlar. Sizin oyun kazanmanızı sağlayacak kartın değeri 5 mana. Dolayısıyla bu kırmızı desteler olduğu sürece böyle 5 mana 6 manaya bağlı kartların çok güçlü bir şekilde meta'ya girmesi biraz bence güç ama herkes de aynı şeyi oynamak istemiyor. Ben mesela hiçbir şekilde kırmızı renk görmek bile istemiyorum. Dolayısıyla benim oynayabileceğim bir deste. Yükselemezsek de yükselemeyiz. İşin oyunun amacının zevk almak olması gerekiyor. Her zaman maçı kazanmak değil. Maçı kazanmak amacınız varsa o zaman zaten hiç de herhangi bir şekilde strateji de gerektirmeyen desteleri oynayıp kazanabilirsiniz. Onlarla mitik seviyesine de çıkan bir sürü insan var. Diyelim bugünlük sizlerden ayrılalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Magic seven arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.